Herkese merhabalar. Bitcoin Bilir kanalından selamlar arkadaşlar. Bu videoda Binance mobil uygulaması üzerinden vadeli işlemlerde şimdiye kadar gelen soruları ve benim size tavsiye ettiğim ipuçlarını kullanabileceğiniz özellikleri şöyle bir göz atalım diye yayına alıyorum. İlk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vadeli işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Hemen şu sağ alttan vadeli işlemlere geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bazı özellikler İngilizce dilinde daha iyi çalışıyor. Daha görebiliyorsunuz. Tabii açıklamaları anlamak zor olabilir belki Türkçe kullanmayınca ama en basitinden hesap makinesi arkadaşlar. Hesap makinesi özelliği hemen sağ üst tık üzerinden girdiğinizde calculator'a bu Türkçe'de çalışmıyor. Kesinlikle söyleyeyim. Girdiğinizde hata alabilirsiniz. O yüzden bunu İngilizce'de kullanmanız gerekiyor. Şu an mesela hangi coin'de olduğunu çok bir önemi yok ama ben hani yine BNB coin olarak anlatayım size. Bu PNL kısmında ne kadar kar edebileceğinizi, mesela enterprise'ınızı belirlersiniz. Diyelim ki 31 dolardan girdiniz. Exit price'da da BNB'nin 31,5 olmasını beklediniz. Ve yaklaşık da 250 BNB'lik bir pozisyon açtınız. Kaldırıcı hesaplarken çok şeyin önemi kalmıyor. Çünkü burada siz zaten quantity'yi belirlediğiniz için pozisyon büyüklüğünüz önemli. Görmüş olduğunuz üzere burada ne kadar kar edebileceğinizi, yaklaşık karınızı ve yüzdelik olarak da karşılığını görebiliyorsunuz. Bu pozisyon için gerekli marjini de size anlatıyor. Target Price'da ne kadar kar etmek istediğinizi giriyorsunuz. O da size diyor ki şurada çık diyor mesela. Diyelim ki burada tabii kaldıracın önemi var. Diyelim ki 31'den girdiniz. BNB'nin şu an yaklaşık fiyatı. Yaklaşık %20 kar etmek istiyorsunuz. Şu anki mevcut duruma göre 31-310 olduğunda çık diyor. Kaldıracı yükseltirseniz tabii ki riskiniz artacağı için fiyatınız da ona göre değişecektir arkadaşlar. Daha yakın fiyatlarda olabileceksiniz, kâra geçebileceksiniz. Tabii bu kadar ufak düşüşlerde de büyük zararlar da edebilirsiniz. %20'ye etkileniyorsunuz. Liquidation price. Aslında en çok bir işlem açmadan önce dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Burada Cross'ta mı izolede mi olduğunuzu belirtiyorsunuz. Çift yönlü mod olayına geleceğim. Ama şu an için tek yönlü modda anlatıyorum. Long ve short açtığınızı ona göre belirtirsiniz arkadaşlar. Balansınızı da belirtiyorsunuz. Pozisyonunuzun büyüklüğünü belirtiyorsunuz. Ne zaman paranızın tamamını kaybedebileceğinizi gösteriyor. Paranızın tamamını kaybedebileceğiniz aralık çok yakınsa açtığınız pozisyona longda ya da shortta likidasyon sizin için çok tehlikeli ve zararlı olabiliyor. O yüzden pozisyonunuzu olabildiğince küçük açın. Paranıza göre tabii ki. Paranızın onda biriyle açın. Ne bileyim beşte biriyle açın ama gidip de paranızın %80 ile pozisyon açmayın. Sonra en düşük oynamada $1 bir düşüşte BNB için konuşursak likide olabiliyorsunuz. Geçen BNB bayağı bir sallandı aşağı doğru. 28'lere kadar indi. Ama şu an 31'i geçti gidiyor. Mesela orada tolere edemeyecek bir likidasyonunuz olsaydı şu an çok üzülecektiniz. Yani yaklaşık 29,5'tan giren birini bile bayağı bir zorladı. $1 aşağılara inerek yüksek kaldıraç kullanıyorsa özellikle. Şu an ama 31'e çıktı ve çok da güzel kar edeceğiniz pozisyonda hemen 50 sent aşağıda, 80 sent aşağıda likida oluyorsunuz ve çok büyük zararlara uğrayabiliyorsunuz. O yüzden likidasyonu her zaman koruyun arkadaşlar. Yani ya stop koyun %2'ye 3'e ya da kafanıza göre, ya da likidasyonunuz çok aşağıda olsun, o pozisyon sizin için gerekirse 3 gün 4 gün açık kalabilsin. Özellikle şu dönemlerde bir anda Bitcoin yükseldiği dönemlerde shortlar için çok büyük sıkıntı likidasyon seviyesi. Buradan hesaplayabilirsiniz dediğim gibi. Şurada maksimum açabileceğiniz pozisyon miktarı, yani mevcuttaki paranızla ne kadar büyük pozisyon açabileceğinizi kaldıraça göre belirliyorsunuz. O da size söylüyor arkadaşlar. Birçok soru gelmişti bununla ilgili, şu open price ile ilgili. Mesela bir fiyattan girdiniz diyelim. Bir BNB'ye 30.50'den girdiniz. Yaklaşık 250 BNB aldınız. Daha sonrasında BNB yükselmeye devam etti ya da düşüşe geçti. Fark etmiyor. Long pozisyon için anlatıyorum. Düşüşe geçti ve baktınız biraz daha karlı dediniz. Biraz daha ekleyeyim dediniz. Buradan da yine bir yaklaşık 100 tane eklediğinizi düşünelim. İşte bu durumda ortalama girişim ne olur diye sorulan sorunun cevabı burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 30,414'e çekiyor şu mevcuttaki
işlem yapılırsa, eğer sonradan ekleme yapılırsa long'da ya da short'ta ona göre hesaplarsınız. Bunun haricinde hesap makinesi özelliğinin kullanılması önemli. Ayrıca pozisyon açarken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi, en yeni özelliklerden biri şu TPSL. Ayrıca videoda anlatmıştık zaten. Take Profit Stop Loss. Burada pozisyonu daha açarken, daha emiri koyarken ne zaman kâra geçerseniz, fiyat olarak giriyorsunuz burayı. Kâra geçerseniz satıcı satsın, kapatsın yani pozisyonunuzu. Hep long'a alıştığımız için ağzımız şu an sezon bu şey gibi karlı bir dönemde olduğumuz için long o mantığıyla yorumluyorum. Hani siz tabii ki short da olabilir. Ne zaman kâra geçerseniz kapatsın, ne zaman zarara uğrarsanız yine aynı şekilde pozisyonu stopa geçsin, kapatsın. Bunlar piyasa emridir arkadaşlar. Fazla komisyon ödersiniz, bilginiz olsun. Şurada last price mı, market price mı, onu belirlemenizi istiyor sadece. Last price şuradaki fiyatlarda gördüğünüz gibi, mesela şu an 31.015 seviyesi last price. 31,004 olan da market price arkadaşlar. Orada değişiyor. O fiyatı artık siz belirliyorsunuz. Markete değdiğinde marketten mi kapatsın, yoksa defterdeki fiyatlardan mı kapansın? Onu oradan seçebilirsiniz. Defterdeki fiyata göre kapatmak her zaman ben kullanıyorum, yani öyle kullanıyorum açıkçası. Yine short açarken de buradan bunu kullanıyorsunuz. Fark etmiyor. TPSL'yi sadece işaretlemeniz yeterli. Şuradan ayrıca size anlatmamı istediğim bir diğer özellik, geçen arkadaşlardan bir tanesi de çift yönlü pozisyonu sormuştu. Çift yönlü pozisyon hep açık kalsa, hep açık bıraksak bir şey olur mu demişti. Açalım, bir gösterelim. Buradan hemen Headgame moda geçiyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çift yönlü pozisyonu şu an açtık. Bütün coinlerde yapabiliyorsunuz işleminizi. Sadece burada dikkat etmeniz gereken, bir pozisyon açtığınızda az önce pozisyonu kapatırken reduce only'yi işaretleyip kapatabiliyordunuz. Burada pozisyonu kapatırken mesela long açtınız, gidip buradan yani dalıp giderseniz eğer, bir daha short açar gibi short'a basarsanız kapatmak için, bir de short pozisyonu açarsınız ayrıca. O yüzden şu yukarıda açık kapalı vardır, Türkçe kullananlar için de söyleyeyim. Close'a geçmeniz gerekiyor. Mesela eğer bir longunuz varsa close'dan o longu kapatmanız gerekiyor. Ya da shortunuz varsa yine close'dan shortunuzu kapatmanız gerekiyor. Buradan ben long açmıştım, bir de şimdi şuradan short'a basayım derseniz ters yönde bir de pozisyon açarsınız arkadaşlar. Long açtıysanız bir de short açarsınız oradaki mevcut fiyattan. Sonra kafalar karışabilir, zarara uğrayabilirsiniz. O yüzden sürekli headgame modunuzu açık bırakırsanız eğer, bu ayrıntıya çok dikkat edin. Close'a almayı unutmayın arkadaşlar. Ya da headgame modu kullanacağınız zaman aktif edin. Zaten size burada adamlar uyarmışlar. Ayrıca eğer kontratlı işlem yapmak istiyorsanız da yine burada Coin Futures bölümünde Bitcoin ve Ethereum, işte birçok coin türünde kontratlı, süreli, süresiz, vadeli işlem yapabiliyorsunuz. Bitcoin ile başlamıştı biliyorsunuz. Sonrasında eklene yeni coinler gelmeye devam etti arkadaşlar. Süreli, süresiz burada işleminizi yapabilirsiniz. Ayrıca hem Coin Futures'ta hem USD Futures'ta, yani vadeli işlemlerde projelere göre ayrıldı coinler. Yani DeFi'ları ayrıca listeledi Binance. Burada kafa karışıklığı olmasın, en azından DeFi projelerini pozisyon açacaklar için direkt buradan bakarak o pozisyonun, o coin'in DeFi olup olmadığına dair araştırmanıza bile gerek kalmıyor. Hemen burada bu listeyi sizin için filtreleme olarak kullanabiliyorsunuz. Yukarıdan izole marjin, çapraz marjin seçeneklerini yine aynı şekilde biliyorsunuzdur zaten. Şu an biraz daha hani başlangıç değil de ileri seviyede ki kullanılan, işinize yarayacak şeyleri anlatmaya çalıştım. Çünkü başlangıç seviyesi için yine kanalımızda video var. Yine soru sorarsanız tekrar yayına alırız arkadaşlar. Yeni sorularınızla, yeni videolarla eşlik edeceğim. Şu an için beğendiğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.